Selamlar sevgili dostlar. Evliliğimizle ilgili herhangi bir gelişme olduğunda sizlere son bir kez daha bir video bu konuyla ilgili çekeceğim demiştim. Artık bir gelişme oldu. Zaten son videoda da söylemiştim. Bu konuyla ilgili Hasibe ile bir kere daha üzerine konuşma fırsatımız oldu. Tüm ihtimalleri değerlendirdik. Özel olduğu için çok fazla girmeyeceğim konulara. Ama az çok da zaten önceden de bahsettiğim için de biliyorsunuz durumları. Ortak kararımız maalesef evliliğimizi devam ettirmeme yönünde oldu. Yani bunun aksi için ikimiz de dürüst bir şekilde, açık bir şekilde konuştuk ve mantıklı olanın böyle olduğuna karar verdik. Doğru olanın böyle olduğuna karar verdik. Allah bilir. Tabii ki hepimizin de bildiği üzere boşanmak, evlenmek gibi helal ama Allah'ın en sevmediği helal. Biz de Allah'ın en sevmediği şeyi yaparken elimizden geldiğince bunu yapmamak üzere uğraştık. Sonuç bizi buraya getirdi. İkimiz için de daha doğru olanın bu olduğuna karar verdik. Hakkımızda hayırlısı. Tabii ki en son söz Rabbimin. O ne derse o olur. İnşallah ikimiz için de hayırlısı neyse o olsun. İkimizin de birbirimize karşı öyle bir kızgınlığımız yok. Tabii ki kırgınlıklarımız vardır. Her evlilikte olduğu gibi yaşanan şeyler bizim evliliğimizde de yaşanmıştır. Biraz az biraz çok. Ama tabii böyle üstün körü de bahsetsem de kafanızda çoğu insanın bir boşluk oluşuyor. Bunca yıldır da sizle böyle bir ilişkimiz var. Yani evlendiğimiz zamandan hemen hemen çok yakın bir zaman sonrasında biz YouTube videosu çekmeye de başladık. Ta o kafe zamanlarından beridir de aslında nereden baksanız evliliğimizin %90'ına ne yaşadıysak o akışa siz de şahitsiniz. Bu süreçte de tabii ki biz en keyif aldığımız zamanlar kamerayı açtık. Keyif almadığımız zamanlarda oldu. Zaten o zamanlarda gerekirse video çekmedik bile. Keyfimiz olmadığı için çekmediğimiz zamanlar da oldu veya başka sebepler de oldu bir şekilde ama öyle böyle o videolara baktığımda benim de anımsadığım çok da güzel yıllar oldu açıkçası. Herhalde bir 8 yıla sığdırılabilecek dolu dolu şeyleri bu hayata sıkıştırdığımızı düşünüyorum. Biraz sıkıştırmışız gibi de hissediyorum. Belki de 8 yılda yaşanmayacak kadar dolu dolu şeyleri çok hızlı bir şekilde yaşadık belki de. Bu da bizim bir şekilde bir şeyleri tükettiğimiz sonucuna ulaştırdı bizi. Birçok güzel şeyleri birlikte yapmak da isterdik ama bu da bizim hayatımızda yaşamamız gereken bir şeymiş ve yaşıyoruz. Allah'tan dediğim gibi hayırlısını diliyorum. Hepimiz bir sınavdayız. Hepimiz bir yol üzerindeyiz. Şu an henüz bir yolculuk bitmiş değil. Kim bilir hayatta neler yaşayacağız. Şu an bulunduğum hayatı 10 sene önce sorsanız hiç buralarda olacağımı hayal etmezdim. 10 sene sonra nerede olacağımı da bilmiyorum açıkçası. Umarım dediğim gibi hayırlısı olur hepimiz için. Yani sizler için de öyle. Gördünüz mü bahçenin otları da biçildi. Neler içerideymiş ya. Kürekler, tırmıklar, neler neler çıktı otların arasında. Maalesef bir tane de ağaç gitti arada ya. Otların arasında görülmeyince o tırpanla kesilirken şşt dedi gitti. Niye kalktım böyle ayağa derseniz de bu aralar böyle şey gibiyim ya. Nasıl diyeyim hani böyle çok bir şeyde böyle sadece bir yerde kaldığım zaman böyle bir daraltı geliyor. Bir anksiyete gibi bir şey geliyor. O yüzden böyle çıkayım biraz böyle bir dedim. Şu aşağıya bir dolaşayım falan. Bir havam değişsin. Psikolojik olarak da çok da iyi de hissetmiyorum kendimi. Böyle sanki yaldır yaldır depresyona gideceğim de bir şekilde ona engel olmaya çalışıyorum ama yani her fırsatta böyle hortlamaya çalışan bir depresyonum var şu aralar. Oraya doğru beni götürmeye çalışıyor ama işte görüyorsunuzdur belki Instagram'dan etkinlikti, buluşmaydı bir yerlere gidip böyle kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Tabii biraz işe yarıyor oradayken ama oradan çıkınca yine aynı şeyler başlıyor işte ya. Böyle zor yani gerçekten. Yani kolay değil psikolojik olarak da kendi başına geldiği zaman konduramıyor yani bilmiyorum. Bana böyle hala sanki kötü bir rüyadaymışım gibi de hissettiriyor bazen. Diyorum ki ya nasıl şaka gibi ya nasıl biz ayrılmazdık falan gibi geliyor böyle. Biz çok iyi gidiyorduk gibi hissediyorum ama tabii bu insanın inanmak istediği yani sorunlarımız var mıydı? Vardı. Aramızda konuştuğumuz şeyler vardı. Baksanız ilk başlangıçta da biraz farklılıklarımızdan dolayı mesela onun büyüdüğü aile ve ortam ve anlayışla benim büyüdüğüm ortam aile o kadar uç noktalarda ki ikisi çok ayrı çok farklı noktalarda. Tabii bundan dolayı da insanların refleksleri, içgüdüleri, öğrendiği bilinçaltı hareketleri falan bambaşka oluyor. Her ne kadar biz bunları böyle bir şekilde değiştirmekle uğraşan, onları bastırmakla uğraşan, geldiğinde 2 kere düşünmeye çalışan falan insanlar olsak da yapamadığımız yerlerde olduğunda da en büyük çatışmalar zaten o noktalarda doğuyor. Ya bırakın farklı insanları, aynı evde büyüyen insanların bile anlaşamadığı ve çatıştığı noktalar varken evlilikte 8 yıl içinde başka insanlarla da bunu
videolarını atamadığım bir ortamda da bazen birbirine daha çok sardığım ve tahammüllerinin düştüğü noktalar olabiliyor. Diyeceksiniz ki ya videolarda ne güzeldiniz ya, hiç de belli etmediniz. Ya arkadaşlar öyle bir şey değil ki bu zaten. Diyelim ki bunu düşünen kişiye soruyorum. Sen arkadaşlarının yanında tartışıyor musun? Veya akrabaların yanında tartışıyor musun? Hani biz zaten tartışıyor olurken açıp da kamerayı bir dakika video çekelim şimdi ne diyordun sen falan deyip öyle mi devam edeceğiz yani? Böyle bir şey mümkün olmadığını biliyorsunuzdur herhalde. Ya sosyal medyadaki insanlara da işte samimi değil bu, hiç mi kavga etmiyoruz falan. Ya arkadaş, kavga ettiği anı insan kaydediyorsa orada bir psikopatlık vardır. Yani o anı çekiyorsa biri, o zaman bir delilik vardır. O işte başka bir niyet vardır yani. Onu çekemezsin çünkü öyle bir anda. Başka bir hesap vardır orada. O yüzden yani öyle bir anını yayınlıyorsa bil ki o samimi değildir yani. O anlarda zaten video çekesin gelmez. O anlar çok mu yaşanıyordu? Hayatınızın her gününde böyle didişiyor muydunuz deseniz yok. Herkes kadar belki birilerinize sorsak ondan da boşanılır mı ya, bundan ayrılır mı dersin. Ama kimilerine sorsak anlaşamıyor musunuz ya falan de denilebilir. Aramızda bile bunun tam tespitini ve tam böyle doğru noktasını bulamamışken binlerce insanın izlediği bir platformda tabii ki herkes olayı farklı değerlendirecek. O yüzden sizin hani çok da değerlendirmenizi açtığım için bunları paylaşmıyorum. Haber vermek için. Zaten bir kere o açmaya çalıştım. Ağzımın payını aldım. O yüzden de bir daha dedim ki sadece bir kere duyurmalık video çekeceğim dediğim için bu videoyu çekiyorum. Çünkü sonuçta insanlar da biliyorum ki merak içindeler. Tekrar bir arada görmek istiyorlar. Şey diyebilirsiniz ya işte akıllara gelenler ya sosyal medyayı bırakmadın ki Ümit, sen gidip kapısında yatmadın ki veya hayatını değiştirmedin ki, karavanları satsaydın da eve geçseydin de o zaman belki olurdu gibi. Bu ihtimallerin hepsini arkadaşlar, sizin aklınıza hatta gelmeyen ihtimalleri de biz zaten konuştuk. Ya bunların hepsi değişse bile artık bir araya gelme isteği olmadığı için, o yüzden yani bunları yapmanın da bir mantığı yok. Benim de hani bu yaştan sonra 40 yaşından sonra da bir şeylerin değiştirmek de öyle kolay değil. Kendi hayatınızı düşünün. Hayata yeni atılacak insanlar bile atılmakta zorlanırken ben bu yaşta bu motivasyonsuzlukta ve şu anki yaşadığım psikolojik durumda nasıl değiştireyim ki? Niye değiştireyim bir de? Yani öyle bir talep de yok zaten. Anladınız mı? Yani yorumlarda yazmadan önce şu aklınıza gelsin arkadaşlar. Bütün ihtimalleri biz zaten düşündük. Çünkü bunun sonu bitmez arkadaşlar. Her gün aklınıza bir şey gelebilir. Siz onu yazabilirsiniz. Ben bunu cevaplamaya kalkarsam bu konudan çıkamayız. Ve ben de bu konunun da bu kadar da hani oturup da didik edilmesini istemiyorum. Zaten keşke sizde değil de belki benim içimde kalan bir şey varsa keşke hani tamamen bu noktaya gelmeden önce belki ilişki terapistine gidilebilirdi. Kurtarılacak bir noktadayken belki o adımlar atılsaydı. Hani son noktaya dayamasaydık keşke, tahammülsüzlüğü, birlikte hayatı devam ettirme isteğinin tam son noktasına gelmeden aslında bu adımı atsaydık çok güzel olabilirdi. Benim içimde kalan tek şey varsa bu olabilir. Belki de bilmiyorum başka şeyler de olabilir ama bunu yapamadık. Ama bu da size bir örnek olabilir mesela. Sizler de ilişkiler yaşıyorsunuz. İlişkilerin içinde de eminim ki sizin de anlaşmazlıklarınız falan oluyordur. Eğer olmuyorsa zaten maşallah diyeyim, inşallah nazar değmesin. Anlaşmazlıklar bizim hayatımızda oluyordu. Çünkü çok başka ailelerden, çok farklı yetiştirme şekillerinden gelen iki insanız. Ve zaten hani Avrupa'da vals gibidir, Türkiye'de halay gibidir. Öyle yani. Sen sadece eşinle eğlenmiyorsun ki. Aileler de birbirleriyle iç içe giriyor. Heyeti umumiyelerle bir şekilde bir şeyleri değerlendirme durumların oluyor falan. Bu iş Türkiye'de böyle maalesef. Siz de zaten yaşıyorsunuzdur. Bunlardan sıyrılıp da bir şekilde zaten evliliği teke tek de götürünce de wow ne güzel ilişki yaşıyoruz da değil yani. Orada da belki bazen arkadaşlarla, bazen profesyonellerle destek almak gerekiyor. Zaten önceki videolarda konuştuğum için onları konuşmuyorum. Evet bu hayat zor ama bu hayatı biz birlikte tercih ettik ve kurduk. Hani vazgeçmek isteseydik de yine birlikte karar alıp vazgeçebilirdik. Çocuk yapın diyenler var. O kafada olsaydık, isteseydik o zaman yapardık. Evliliğimizi çocuk kurtaracaksa kurtarmasın ki çocukla beraber ayrılan insanlar daha da zorlanıyor biliyorsunuz. Çünkü ben de boşanmış bir ailenin çocuğu olarak çok zor. Yani o arada yaşamak gerçekten çok zor. Öyle durumlarda da bir sürü içinde kalan şeyler oluyor falan. Yani oraları zaten biliyorsunuz. O yüzden o da değil. Belki nazar, belki işte büyü yapmıştır biri falan da diye düşünebilirsiniz. Ya varsa aranızda birileri okusun arkadaşlar. Bu konuda çok dualar ediyorum zaten. Ki sizlerin arasından da bir sürü eden var. Bir noktadan sonra teslim olman gerekiyor. Bütün ihtimalleri yapsak da hala devam etmeyeceğine inanıyorsak zaten onun devam etmemesi gerekiyordur. Yani işin özeti bu arkadaşlar. O yüzden bizim için çok güzel anılar biriktirdiğimiz, 8 yılda çok güzel bir şeyler başardığımız, el ele verdiğimiz, hayat tecrübesi edindiğimiz, birlikte yaş aldığımız, deneyimlerde bulunduğumuz, o ekmeği böldüğümüz, zorluklarla da beraber mücadele ettiğimiz, güzel şeyleri de birlikte sevindiğimiz falan bir sürü anılarımız var. Artık elimizde kalan sadece bu anılar oluyor veya çıkarttığın dersler,
çıkarttığın tecrübeler oluyor. O yüzden işte buraya geliyorsa da muhtemelen iki kişinin sebeplerinden dolayı oraya geliyordur. Yani o iki kişi doğru yönetemediği için veya şartları doğru oluşturamadığı için bu noktaya geliniyordur. Ama biz de güle oynaya ayrılmıyoruz. Yani zaten böyle bir duruma gelen insanlar aranızda var. Ben de birçok kez yorumlarda da hatta yollarda da denk geliyorum. Benle bu anları aynı anda yaşayan, hatta önceden yaşamış gibi insanlar var. Birçok kişiyi görüyorum bu anlamda. Yani günümüzde demek ki böyle arkadaşlar. Anne babalarımızın zamanındaki evlilikler yok artık. Çok tahammül ediliyordu, çok sabrediliyordu belki. Belki daha doğru yönetiliyor veya mecbur kalıyorlardı. Bilmiyorum artık. Sevgisizce birbirine zarar veren bir evlilik olmasını da tercih etmezdim açıkçası. Hayırlısı buysa zaten o olacaktır. Değilse zaten o iş mahkemeden bile döner yani. O yüzden ben gerçekten teslim oldum yani. Allah'ım dedim. Sana bırakıyorum kendimi artık. Doğrusuyla yanlışıyla ben hatalarımı kendi adıma gördüm. Hani Hasibe'nin de hiç hatasını görmüyorum. Ben o gözle bakmıyorum. Zaten kişisel olarak kendi hayatımda da bir sürü yapmak isteyip de yapamadığım veya hatalara düştüğüm, yanlışlara düştüğüm bir sürü şey vardır. Eminim ki ilişkimizde de vardır. Ben buraları onarmaya, düzeltmeye veya bunun pişmanlıklarını yaşıyorum şu an zaten. Geçmiş zaten değiştiremeyeceğin şeylerle dolu ve pişmanlıklarla dolu. Ama geleceğe de bunları taşımaya devam etmemek de bizim elimizde. O yüzden ben hep ders çıkartmaktan yanayım. Yani öyle arkadaşlar, bu konuda konuş var ya bitmez yani. O yüzden ben zaten arkadaşlarımla da bunları böyle çok konuştuğum oldu. Hasibe'yle de bu konuları elimizden geldiğince değerlendirmeye çalıştık. Eminim o da kendi çevresinde de değerlendirmiştir. Kimse bu noktaya gelmek ister mi? İstemez. Belki de buralardan size de bir örnek olacaktır. Çünkü insan yaşarken onun değerini bazen bilmeyebiliyor, kıymetini bilmeyebiliyor. Gittiğinde ne kadar zor bir şeymiş onu o zaman anlayabiliyor belki. O yüzden ne konuşsak boş. Konuşacak zamanlar geçmiş gitmiş konuyla alakalı. Neyse hadi gidelim oturalım oraya tekrar ya. Bunun haricinde bu ilişkiyle ilgili defterlerin kapandığına karar verdik. Yani tükendiğine karar verdik artık bir şeylerin. O yüzden de biz artık önümüze bakmaya devam edeceğiz. Allah var, gam yok. Hayat devam ediyor. İnşallah bundan sonraki hayatlarımızda hepimiz için hayırlısı olur. Hepimiz için güzellikler olur. Hem bu dünyamızda da hem ahiretimizde de güzel şeyler yapabileceğimiz, kalan ömrümüzde öyle geçireceğimiz bir ömür olur bundan sonrası için. Kendim için de değil, Hasibe için de aynısını istiyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekten benim hayatımın en güzel 8 yılını yaşadık. Yani bu mesela gülün yanında çekmemin de aslında bununla alakalı olabilir. Çünkü bu gülü Hasibe dikmişti. Gülleri çok sever. Ispartalı olduğu için de olabilir belki. Bilmiyorum ama böyle gülleri, hanım ellerini, çiçekleri sever. Benim hayatımda açıkçası biraz bataklık gibiydi onunla karşılaştığımda. O da o bataklıkta açan bir çiçek gibiydi. O çiçekle beraber o bataklığı belki kuruttu, belki biraz verimli toprağa çevirmeye çalıştı. Umarım o enerjiyi harcarken kendi çiçeğini soldurmamıştır. Bundan sonrasında daha güzel açar ve hayatında daha güzellikler olur inşallah. Her zaman onun yanında olacağım inşallah. Tabii benim sadece eşim değildi, çok yakın arkadaşımdı. Birlikte bir şeyleri başardığım insandı. Yani o yüzden de ben sadece eşimi değil, en yakın arkadaşımı da kaybettim. Birçok şeyi birlikte el ele verip de başardığım kişiyi de kaybettim. O yüzden biraz tabii ki benim için üzüntülü zamanlar bunlar. Bunu da yaşayacağız. Yaşamadan geçmiyor. Geçer mi onu da bilmiyorum. Ama onun için de zor bir süreç olduğunu farkındayım. Ne diyelim be dostlar? Yani işte biz de kolaylaştırmaya çalışacağız artık bundan sonrası için. Zaten önümüzdeki hafta bir video daha çekerim. Orada duyururum ama biliyorsunuz bizim hayatımızda biz sıfırdan geldik. Ne yaptıysak da birlikte yaptık ve onun da gereği yapılacak. Bu konuları açıkçası bu hafta çok konuşacak durumda değilim. Bir video daha önümüzdeki hafta mı çekerim artık? Bir sonraki hafta mı? Biraz toparlayayım kendimi. En kısa zamanda çekmeye çalışacağım. Emin olun 8 yıllık eşimi sizin aklınıza gelecek fikirlere göre ben daha çok düşünüyorum. Bazen çünkü görüyorum bunları da yorumlarda. Ve son olarak da arkadaşlar ben bunu paylaşırken özel hayatlarımızı da aslında bir noktada paylaşmış oluyorum. Bunu da neden? Birçok insan bizle beraber üzüldüğünü biliyorum. Bizleri ailesinin içinden gördüğünü ben bizzat buluşmalarda gördüm. Ve kendi ailesinden birileri ayrılıyormuşçasına üzülen birçok aranızdan insan olduğunu da biliyorum. Ben onlar için paylaşıyorum. Bunu videonun içinde de söylemişim. Gerçekten benim tanıdığım en iyi insanlardan, en kıymetli, en değerli insanlardan biri kendisi. Hasibe benim için değerli
olmaya da devam edecek. Siz de zaten tanıyorsunuz arkadaşlar, videolardan izlediniz önce. Beni de tanıyorsunuz. Ne konuşsak konuşalım. Siz zaten her şeyi izliyorsunuz, görüyorsunuz yani. Hepimizin hayatlarında olduğu gibi eksik taraflarımız vardır, artı taraflarımız vardır. Ama biz bunları oturalım da burada hep beraber değerlendirelim diye değil, bizle beraber üzülen insanlara da bir şekilde anlatmak için, açıklamak için bunları paylaşıyorum. O yüzden yani rica ediyorum, hani kendi hayatınızda, özel hayatınızda belki sizi kızdıran, sizi üzen kişilere karşı duyduğunuz öfkeyi ne Hasibe'ye ne bana yansıtın. Çünkü onların muhatabı biz değiliz. Onların muhatapları onlar. Onlara söyleyemediklerinizi burada gelip de öfke, nefret kusmayın. Kusan olursa valla kimse de kusura bakmasın, her yerden engellerim. Ben dediğim gibi burada çok kalabalıklar olsun peşinde değilim. Sadece güzel bir şeyler oluşturduk. Yıllardır da güzel şeyler paylaşıyoruz. Bunları da zaten hayatımızda da görüyorsunuzdur. Başka alanlarda da gerçeğe de döküyoruz. Yıllardır sizlerle her fırsatta buluşmaya çalışan insanlarız. Biz burada aile oluşturduk, arkadaşların altına sığınıp da onu sömüren insanlar olmadığımızı herhalde anlamışsınızdır. Ben değer veriyorum sizlerle olan ilişkimize. Hasibe de değer veriyor. Ama şu an kendini video karşısında, kamera karşısında konumlandırmak istemiyor. Ona da hakkınızı helal edin. O da sizlerle çok güzel anılarını paylaştı. Yüz yüze tanıştığımız insanlarla da çok güzel anılar biriktirdik. Bundan sonrası sosyal medyada görünür olmak istemediği için vedada da bulunmayı tercih etmedi. Ama bu demek değil ki sizlere değer vermiyor. Zaten değer verdiğini tanıyanlar veya videolardan izleyenler anlamıştır. Hasibe gerçekten kıymet bilen, sevgi dolu bir insan. O yüzden de arkadaşlar buralardan da kötü yorumlar yapmaya çalışmayın. Aynı şekilde bana da bir erkeğe karşı bir kızgınlığı olan da onun öfkesini benden çıkartmaya çalışmasın. Zaten arkadaşlar kötü bir şey yazan gerçekten kötüdür yani. Bak benim hayatımda gerçekten çok zor dönemler oldu ama benim en kötü hissettiğim zaman ne zaman derseniz de bu ayrılık zamanımdır. Yani ben bu kadar kendimi kötü hissederken, acı çekerken, içim kan ağlarken hani birilerinin de kötü yorumlarına aman neyse hoş göreyim diyemeyeceğim, kusura bakmayın. Siz de böyle durumda olan birine de zaten kötü yorum yapıyorsanız bu da sizin kötü tarafınızı ortaya çıkarır. Boş verin, kötü tarafınızı ortaya çıkartmayın. İlla içinizden böyle bir şey yazmak geliyorsa da yazmayı verin bu seferlik. İçinizde tutuverin bir seferlik. Yani hani 8 yılın hatırına böyle şeylere de girmeyelim lütfen. Rica ediyorum. Hepimiz Hasibe'yi görmeyi özleyeceğiz. En çok ben özleyeceğim ama siz de çok özleyeceksiniz biliyorum. Ama buna da saygı duyacağız hep birlikte. Ben görünmeye devam eder miyim? Açıkçası ben de bilmiyorum. Ben ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani benim bundan sonrası ile ilgili oturup da hiç düşünmedim. Belki de bununla ilgili artık düşünmem de gerekiyor. Bu bir süreç. Bu süreçte de ne yapacağız? Sosyal medya benim de hayatımda olmaya devam eder mi? Bilmiyorum yani açıkçası. Çünkü zaten bu böyle ha deyince de biten de bir şey değil yani. Hani bir sevgililik gibi ayrıldığın şey de olmuyor. Bunun devamında da gelen şeyler de var. Bir süre onlarla uğraşacağız ikimiz de mecburen. Sonrası Allah kerim ya. Yani bunları da çok da konuşmak da istemiyorum yani. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Zor yani. Anlayış bekliyorum sizden. Ekrandan izliyorsunuz diye böyle bir dizi falan gibi şey zannetmeyin. Bu gerçek bir hayat. Nasıl çevrenizde biri böyle bir durum yaşıyor olsaydı ona diyemeyeceğiniz hiçbir şeyi veya beklemeyeceğiniz ondan hiçbir şeyi ne bizden bekleyin ne de bize deyin. Güzel günler inşallah hepimize ulaşır. Nasıl o 8 yıl güzellikleri paylaştık ve birçok kişiye bir umut olduysa, güzel hissettirdiyse veya bir dokunduysa hayatına, bunda da bir hayır vardır diyorum. Hayatlarımızda böyle duruma gelsek de yine de güzelliği bırakmamak, yine de birbirine karşı saygıyı, sevgiyi bırakmamayı da yol olarak onu tercih ettik. Aksi de zaten düşünülmezdi. Bu da bir örnek olsun. Eğer hayatınızda böyle bir şey olsa da kızmak yerine anlamayı tercih edin. Öfkelenmek, kızmak, kırılmak, bunlar hepsi zaten hazır bekliyor böyle ortaya çıkayım diye. Zaten insan olmak da çıkmamasını sağlamak değil mi zaten? Belki de bunların da böyle paylaşılması gerekiyordu. Paylaşıyoruz. Bilmiyorum yani. Bu konuda artık konuşacak her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Bundan sonrasında artık elimizde kalan güzel anılarımız. Bu 4 aylık süreçte en büyük pişmanlıklarım hep yaşadıklarımız değil de yaşamadıklarımız oldu. Yapamadıklarım, yapmayı o an unuttuğum veya o an belki de önemsemediğim, belki de dikkat etmediğim şeyler oldu. Bir yeri gezerken orada Hasibe'yle bir anım canlandığında keşke daha çok elini tutsaydım. Keşke ona daha iyi davransaydım. Daha güzel sözler söyleseydim. Ona hediyeler alsaydım, çiçekler alsaydım. Onu daha prenses gibi yaşatabilseydim keşke diye düşündüm. Bir şeyler hayatınızdayken değerini bilmek gerekiyor. Çünkü elinizden gittikten sonra değerini bilmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Artık o saatten sonra hiçbir önemi de kalmıyor. Bu da size bu konuda söyleyebileceğim bir tavsiye olur. Sevdiklerinizin, birbirlerinizin, çevrenizdekilerin değerini bilin. Çünkü 3 günlük dünyada her şey insanlar için. Bunu da unutmayın. Bir sonraki video ne zaman olur bilmiyorum ama bir sonraki
videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Koş 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 koş.